Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Türkiye'deki finansal sorunları nasıl algılamamız gerektiği. Bildiğiniz gibi ülkemizin ekonomisi gerçekten zor günler geçiriyor. Bunun altında yatan nedenler şu an bu videonun konusu değil arkadaşlar. O yüzden bunun nedenlerini ayrıca bir gün tartışırız ama bugün bundan bahsetmeyeceğim. Benim bugün bahsetmek istediğim şey Türkiye ekonomisi veya Türkiye'de yaşadığımız bu zor şartlar altında bile dünyaya büyük resimden bakmamız gerektiği. Evet, Türkiye'deki ekonomik durum, son yıllarda yaşanan belirsizlikler, özellikle yüksek enflasyon nedeniyle iyice büyük bir çıkmaza girdi. Tüm sınıftan bireyleri resmen belirli bir yere doğru sürüklüyor. Yüksek enflasyonun yanında yaşadığımız bu döviz kurundaki ciddi dalgalanmalar, paramızın değerindeki bu agresif düşüş, işsizlik oranlarındaki artış ve her saniye işsiz kalabilme durumuyla yüz yüze gelme, ülke olarak ve birey olarak borçların bu kadar yükselmesi ve önümüzde görülen bu istikrarsız politikalar hepimizi derin bir umutsuzluğa sürüklüyor. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada ekonomik belirsizlikler insanlarda derin kaygılara neden olur. Maddi zorluklar, iş belirsizlikleri, borçla mücadele, yüksek fiyatlar, bütün bu konjonktür bireyleri hem duygusal hem de psikolojik yönden ciddi olarak etkiler. Bu da hepimizin hem sosyal hayatımızda hem aile hayatlarımızda mutsuzlukları beraberinde getirir. Peki bu üzerimizdeki bu baskıdan nasıl kurtulabiliriz? Her ne kadar tartışmanın sonu doğru olmayan politikalara da bağlansa artık ben dünyayı sadece Türkiye olarak görmüyorum. Fırsatları sadece Türkiye olarak da görmüyorum. Şu an eğer dünyaya sadece Türkiye çerçevesinden bakarsak gerçekten büyük umutsuzluğa sürükleniriz. Bu da bireysel olarak bizim zenginleşmemizi ve daha fazla güçlenmemizi engeller. Bu da toplum olarak kalkınmamızın önündeki en büyük engeli oluşturur. Çünkü bu zorluklardan kurtulabilmek için yine teknolojiye, girişimciliğe, dijital dönüşüme ve yeni yüzyılın ekosistemine girme gibi bir zorunluluğumuz var. Bunun için de artık kafamızı ülkemizin günlük çalkantılı siyasetinden, ekonomik sorunlarından bir nebze olsun yukarıya kaldırıp bütün dünyayı ve önümüzdeki 10 yılı görerek plan yapmamız gerekiyor. Şöyle bir düşünün. Sadece son 10 yılda dünya nasıl gelişti? Daha önce neredeyse imkansız dediğimiz her şey ama her şey artık hayatımızın çok olağan bir parçası haline geldi. Gelecek ise bu hızın daha da arttığı bir dönem olacak. Zannediyor musunuz ki yeni teknolojiler gelecek ve bizim hayatımız daha da kararacak? Öyle bir şey yok. Aslında yeni teknolojiler bizlere refahın kapısını ardına kadar açacak. Bugün yaşadığımız ekonomik ve çevresel kaygıların belki birçoğu bundan 10 yıl sonra var bile olmayacak. Belki birçoğu geleceğin teknolojileriyle etkisiz hale gelecek. İşte tam bu noktada gözümüzü dünyaya çevirmemiz lazım. Dünyada yükselen bu yeni teknoloji bize yepyeni fırsatlar sunuyor. Artık bildiğimizin ötesini görmemiz lazım. Daha önce alıştığımız her şeyi tamamen bir kenara bırakacağımız, kişisel yetkinliklerimizi, kişisel uzmanlık alanlarımızı ön plana çıkaracağımız yeni bir dönem başlıyor. Artık bildiğimiz gelirler yok arkadaşlar. Artık bildiğimiz okula git, ondan sonra iyi bir işe gir, güvenceli iş bul, emekli ol. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz arkadaşlar. Artık dünyada sizin uzmanlığınıza herkesin çok ihtiyacı var. Sizin hiç kimsenin bilmediği ama sizin bildiğiniz, hiç kimsenin daha önce denemediği ama sizin denediğiniz, daha önce hiç kimsenin fark etmediği ama sizin fark ettiğiniz küçücük bir şey bile sizi dünya çapında para kazanan bir birey haline getirebilir. Bu yüzden yeni dünyada odak noktamızı tamamen değiştirmemiz gerekecek. İşte tam bu noktada size geleceğin bu bolluk dolu dünyasında finansal özgürlüğün nasıl görüneceğini anlatmak istiyorum. Unutmayın ki kafanızda canlandıramadığınız hiçbir şey sizin değildir. Kafanızda canlandırdığınız anda da %100 sizin olacaktır. Bir kere öncelikle bu yeni çağla beraber kişisel miras gündeme gelecek. Bu miras zenginliğin ve refahın ötesinde olacak. Bu denklem içerisinde ilişkileriniz, sağlığınız ve yaşam dengeniz de bir bütün olarak hareket edecek. Odak noktamız para kazanmanın dışına çıkacak. Zamanımı ve odağımı
nereye kaydırmalıyıma dönecek. Gerçek değer verdiğiniz şeyler size para kazandırmaya başlayacak. Siz sevdiğiniz şeyleri yaptıkça fayda oranınız artacak ve faydanız oranında otomatik olarak daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. Peki bu iş nasıl başlıyor? Bir kere öncelikle sahip olmadıklarınızı gözünüzün önünden bir kenara atarak. Sadece sahip olduklarınıza odaklanın. Kontrol edemediklerinizi gözünüzden bir kenara atın. Sadece kontrol edebildiklerinize odaklanın. Sahip olduklarınıza ve kontrol edebildiklerinize odaklanarak sadece mutlu olmazsınız. Aynı zamanda hayatınızı daha verimli ve daha başarılı yaşarsınız. Gücünüzü ve enerjinizi gerçekten etkisi olabilecek şeylere odaklarsanız bu yeni yüzyılda başarıyı yakalamanın ilk adımını atmış olursunuz. 2. Bugün ne yaptım sorusu. Daha önce konuştuk. Finansal özgürlük sadece bilmekle ilgili değildir. Olmak ve yapmakla ilgili kavramlardır. Şöyle bir düşünün. Bugün geleceğinizi şekillendirmek adına hangi adımları atabilirsiniz? Hangilerini attınız? Hangilerini ertelediniz? Lütfen bu adımlar konusunda kararlı olun. Adımın ne kadar büyük atıldığı hiç önemli değil arkadaşlar. Küçük de olsa her gün bir tuğla koyarsınız, eninde sonunda o duvar örülür. Bir diğer üçüncüsü de yaptığınız işin mutlaka başkalarına fayda sağlaması lazım. Çünkü gerçek zenginlik, yani paranız olduktan sonra bunu daha iyi algılayacaksınız. Gerçekten para biriktirmekte değil. Gerçek mutluluk başkalarınıza kattıklarınızla gelir. Tutkulu olduğunuz bir şeyi düşünün ve o alanda nasıl bir miras bırakabileceğinizi gözünüzde canlandırın. Hani birçok insan diyor ya para nasılsa kazanılır diye. Siz de bunun çoğu zaman anlamıyorsunuz ya bu kadar zor diye. Hayır, eğer tutkulu olduğunuz bir şeyi keşfederseniz, insanların bundan katkı sağlayabileceği bir fikre, bir sisteme dönüştürebilirseniz mutlaka fazla para kazanırsınız. Yani mutlaka karşılığını alırsınız. Yardım eli uzatmak size beklenmedik şekilde büyük geri dönüşler sağlar. Steve Jobs'ın çok sevdiğim bir sözü var. Mezarlıktaki en zengin adam olmak hiç umurumda değil. Eğer gece yatağa girdiysem ve kendime o gün harika bir şey yaptığımı söyleyebiliyorsam, işte benim için en önemli olan şey bu. Yani başarı dediğimiz, zengin hayat dediğimiz şey parayla birlikte ruhsal ve manevi bir tatmindir. O yüzden bu ülkede yaşayan benim gibi birçok insandan tek bir ricam var. Artık hedefinizi bulunduğunuz kısır döngüdeki günlük siyasete, ekonomik bunalımlara, zorluklara, işte Twitter'da yazılanlara, o yorumlara, o şikayetlere, onlara odaklamayın. 10 yıl sonra dünya bambaşka bir yer olacak. Ve bunun içerisindeki bu büyümeden siz de faydalanabilirsiniz. Daha tatminkar, daha mutlu, daha deneyimlenmiş bir hayat, bir ömür yaşamak sizin de hakkınız. Bunu yapabilmek için bütün bakış açınızı doğru noktaya odaklayın. Geri kalan her şeyin tamamen bir gürültüden ibaret olduğunu, her şeyin geçeceğini ve işte sonunda baki kalacak şeyin bu 21. yüzyılın bize getirdiği bu yeni teknolojilerle bambaşka bir hayatın önümüze serili olduğu gerçeğidir.